İhtiyacımız olan burası. Buradalar. Bence bu çakallar bu dehlizlere ön kapıdan girmiyorlar Mustafa. Ayaktan da bin yaş Ali. Yani. Oraya giden yol. Oraya giden... Bu. Emin misin? Aklen ve kalben. Bak Mustafa. Bu tünel Kasımpaşa'ya doğru gidiyor. Ama burası tam ters istikamete doğru gidiyor. Beşiktaş'a doğru. Elimizde sadece burası var. Bunu hemen Davutpaşa'ya haber vermemiz lazım. Oho! Davutpaşa buraya gelirse orduyla gelir. Hay aklında bin yaşa doğru söylüyorsun. Ben ne söyledim Abdullah'cığım? Ben ne söyledim? Oho dedin Ali'cim. Bırakın sevsekliği. Çıkmamız gerek. Bu neymiş? Ali. Ali bırak Ali. Ali bırak. Manyetolu kandil. Kısaca Abdülkandil de diyebiliriz. Tüneller karanlık olacak Mustafa. Bu zamazingo o dehlizlerde bir çalışmasın. Ben sana o zaman soracağım Abdullah. Hadi. Çalışacak Ali'cim, çalışacak. Hadi. O çantada ne var Abdullah? Misafirliğe gidiyoruz. Elimiz boş mu gideceğiz değil mi? Hadi abi. Abdullah, Abdülkandil'i bana versene. Ben taşıyayım kardeşim. Toparlanın. Bir saat içinde boşaltıyoruz burayı. Ayağa kalkacak durumda değiller. Ben de başlarına bekleyeceğim. Yatarak yaşamaktansa ayakta ölmek yakışır benim kardeşlerime. Bir bak istersen kardeşlerine. Kendilerine yakışanı yapacak haldeler mi? Tamam. Sabah gideceğiz. Şimdi dinlenin. Nedir o? Cenaze davetiyesi mi? Başarısız oldum. Adamının cesedini istiyorum. Bir bakıma cenaze davetiyesi diyebiliriz. Senin cenazenin. Doğru yolda mıyız Abdullah? Buradan paşam. Doğru yoldayız. Ne? Doğru yoldayız mı? Bak yarım saattir girmediğimiz delik kalmadı. Hala bir yere çıkamadık Abdullah. Adam doğru yoldayız diyor. Dur. Haksız mıyım Mustafa'm? Bu bizi Eyüp Sultan'a çıkartacak kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Eyüp Sultan'a. O. Allah! Hazine avcıları. İstanbul tünelleri biraz karışıktır. Eğer haritasız yola çıkarsan, aha böyle oturursun işte. Ölmüş mü, ölmüş mü? Şuradan. Benim hesaplarıma göre şu anda İngiliz sefaretinin tam altındayız. Bir dakika. Buradan İngiliz sefaretine çıkış mı var? Evet paşam. Her tünelin bir çıkışı vardır. Ferhat tünellerinin birçok çıkışı vardır paşam. Aklımızda bulunsun.
Şuradan gideceğiz. Şu çakalları uykusunda basalım bakalım. Farah. Seni benden iyi tanıyan biri var mı şu cihanda? Artık inanmıyorum Padre. Padre olarak değil. Yoldaşın, arkadaşın Celal olarak konuşuyorum. Nedir inanmadığın? Neye inanmıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şeye inanmamak mümkün değil Farah. Hele ki bizim gibi inancını kılıç olarak kuşanmış savaşçılar için asla mümkün değil. Farah, yüzüme bak. Gözlerimin içine. Etle tırnak gibiyiz biz Farah. Bak şu kardeşlerine. Sami, Ejder. Ölümle cebelleşiyorlar. Neden? Susuyorsun. Utandığın için susuyorsun. Onlar seni kurtarmak için Mustafa ve adamları önünde hayatlarını hiçe sayarken sen bu soysuzların kafana soktuğu o mesnetsiz fikirleri aklından hala atamadığın için utanıyorsun. Bunlar senin kardeşlerin Farah. Ailen. Nedir aile dediğin? Kimdir? Senin için ölümü göze alandır. Ölümde dirimde bir olandır. Her zaman, her koşulda yanında olandır. Kardeşlerim burada Farah. Ailen burada. Yanında. Farah. Hiçbir şeye inanmıyorum dedin ya. En azından bir tek şeye inan. Benim sana olan Destan. Padre, ne yapıyorsun burada? Çıkış yolumuzu hazırlıyorduk. Tamam. Hazırlıklarınızı bitirin. Sonra dinlenin. Yarın zor bir gün olacak. Baş üstüne. Ali dikkat, dikkat edin. Bak burada da taş var. Selamünaleyküm Yusuf Efendi. Aleyküm selam Davut Paşa. Hayırdır bu saatte? Hayır olur inşallah. Bizim Ali ile Mustafa ortalarda yok. Onları arıyorum. Bugün uğradılar mı hiç buraya? Görmedim hiç. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olduğundan değil. Lakin bu ikisi ortadan kayboldu mu? Sen de çok iyi bilirsin. Bilmez miyim, bilmez miyim? Ona aklım takıldı. Abdullah Efendi'ye sordun mu? İşin tuhafı Abdullah Efendi de ortada yok. Bunlar benden habersiz bir iş çeviriyorlar ya. Gel hele gel, gel. Çocuklar ıhlamur kaynattıydı. Gel içeri geçelim.
Şuradan galiba paşam. Ne oluyor? Küçük bir zelzele. Daha gelmedik mi Abdullah? Gelmiş olmamız lazım paşam. Ben sana söyleyeyim Mustafa'm, bu bizi kaybetti. Al sana Abdülkandil. Senin yapacağın icat ancak bu kadar olur Abdullah. Bir şey mi dedin Ali? Bir şey demedim. Nereden çıkacağız onu soruyorum sadece Abdullah. Tut paşam. Evet. Şurası olabilir mi? Aklında bin yaşa. Doğru yoldayız. Seni buradan çıkaracağım. Bekle. Mustafa'm, bunların kapısını, çerçevesini kıralım, girelim içeri kardeşim. Dikkatli olmalıyız. Bu çakallar hangi tünelden girip çıkıyorlarsa Leyla'yı alıp kaçabilirler. Sabah mı bekleyeceğiz kardeşim? Beklemeyeceğiz. Yoksa bunlar Leyla'yı alıp gidecekler. İlk önce şunları takın bakalım. Paşalarım, bunların bayıltma tesiri var. Çok fazla solunursa insanı öldürebilir. Dikkat edin, tamam mı? Neden yapıyorsun bunu? Başım belaya girecek. Hadi git artık. Sen de gel. Ben gelemem. Mustafa. İyi misin bacım? Evet.
Gitmek gerek. Kim var başka içeride? Celal var. Hastanedeki iki yaralı adam vardı. Bir kişi daha vardı. Bir de Destan diye birisi vardı ama hepsi uyuyorlardı. Bu çakalların başı kuyrukluyu kuyruğundan tutup Davutbaşı'ya bayram hediyesi olarak götürelim. Mustafa hadi gidelim. Sana emanet. Tamam paşam. Hazır mısın? Her zaman kardeşim. Yaralı kardeşlerinizi çıkartın hemen! Hadi çıkmamız lazım. Bana hadi! Bana! Hadi bunu zehirle çıkmamız lazım. Bana! Kalk! Bana hadi kalk! Kurtaracağım seni! Bana! Hadi gidiyoruz. Yine mi lan? Ben bir kere uçtum. Bir kere daha uçmaya hiç niyetim yok şerefsizler. Bomba! Bu taraftan! Yürüyün çabuk! Herkes iyi mi? Ali! Ali, iyi misin? Bu bomba işlerinden bıktım Abdullah. Bıktım! Bombayı tünelden gelenler için hazırlamışlar. Acele edin. Gidiyoruz. Hadi. Hadi bacım. Kendi başınıza iş çevirmeye kalkarsanız olacağı bu. Niçin bana haber verilmiyor? Ne geçti elinize benden habersiz iş çevirerek?
Neredeyse ölecekti ama. Farah'ı tekrar ele geçirdik. Siz mi ele geçirdiniz? Yoksa kendi mi teslim oldu? Paşam? 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 Esat Paşa. Esat Paşa öldüyse beni yaşatmazlar. Fehim! Hasan! Kim varsa gelsin! Karakola. Davut Paşa'ya gidelim. Her şeyi anlatın. Biri daha vardı. Bunun peşinden gideceğim. Boris Efendi, Sir Henry geldi. Gelsin. Benden başka bir ihtiyacın... Çık. Boris Zaharias, nasılsınız, iyi misiniz? Temas edilmesinden hiç hoşlanmam. Siz... Anlaşılan siz de pek hoşlanmıyorsunuz. O halde neden muazzam bir cesaret örneği gösterip köpeğini evime yolluyorsun? Yakışıyor mu sana? Sırf beni öldürsün diye ajanının kaçmasına göz yumdun. Sevgili kraliçenizin gözüne girebilmek için. Arkanı dön. Arkanı dön. Seni şu anda öldürmüyorsam bil ki sadece seni biraz daha kullanmak istediğim için. Ama bundan sonra ölümün soğuk nefesini ensende hissedeceksin. Senin yerine olsam yolda yürürken bile arkamı kollarım. Cemil! Sir Henry'e sefaretine kadar eşlik et. Ne demişler? Şeytana keyif gerek. Tekrar geçmiş olsun Tabibe Hanım. Sağ olasın Kerim Hanım. Rica ederim. Ağrınsızın yok değil mi? Yok. Olsa da söylemezsin zaten. Söylemem tabii. Senin çektiklerinin yanında bunun ne önemi var? Dün çok cesur davrandın. Çünkü sen yanımdaydın. Leyla. Affedebilecek misin beni? Affetmek mi? Mustafa, sen affedilecek ne yaptın ki? Olanların sorumlusu benim. En baştan engel olabilirdim seni alıp gitmelerine. Sen doğru olanı yaptın. İnan bana, senin yerinde olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Gönül koymadın yani bana. Gönül koydum ama senin dediğin manada değil. Ben gittim. Uğrarım yine. Bekleyeceğim.
Süryacığım, şundan bir tane alayım ben. Bir tane de şundan. O neymiş öyle? Bir tane de şundan. Süreyya, bence sen bu banka işlerini bırak. Direkt yemek işine gir. Her şey müthiş güzel olmuş. Bir kadın hem evini çekip çevirebilir hem de işiyle ilgilenebilir Ali. Sonra hayat müşterek. Ben de yardım ederim sana. Elimden ne gelirse yaparım. Yeter ki sen iste. Süreyya'm, sende bir şeyler var. Yok bir şey. Var var. Dünya güzeli karım benim. Nedir seni bu kadar üzen? Dün biriyle karşılaştım. Kiminle? İstanbul'a geri dönen bir hayaletle. Anita von Wilhelm. Bir saniye beyefendi, randevunuz var mı? Al sana randevu. He Ali. Bitti. Ne cüret? Kes lan! Seni boğazlamak için milyon tane sebebim var. Hele şimdiki dünyaya bedel. Seni bir daha karımın yanında görürsem... Davranmayın lan! İndirin silahları, indirin. Anladın sen onu. Çekilin lan! Bırakın gitsin. Sefaret basmak ne demek? Eşkıyalığa mı başladın? Diplomatik selahiyeti olan birinin boğazına bıçak dayamak ne demek Ali? Kaç kere anlatacağım paşam, karım. Kes! Padişahımız Efendimiz sual ettiğinde de Anita hasması benim karımın ayağına basmış, ben de sefareti bastım mı diyeceksin. Sultanımız beni anlar paşam. Ama sen bu beynelmilel münasebetleri hiçbir zaman anlayamayacaksın Ali. Eğer şimdi o katil Anita Padişah Efendimizin huzuruna çıkmadıysa bil ki elleri temiz olmadığındandır, kirli olduğundandır. Yoksa şimdiye kadar çoktan gitmişti kellen. Süreyya'ma feda olsun, ne yapayım paşam? Öyle mi? Paşam, Ne var? buyurun. Esat Paşa. Adam buraya kadar gelip Esat Paşa'yı boğmaya çalışıyor. Esat Paşa da son nefesinde bu adama mı vuruyor? Öyle mi yani? Boynundaki ize bak. Eski. Çok eski. Bu adam burada ölmemiş. Hiç kan yok. İkisi de buraya ceset olarak getirilmiş. Dahiliye nezaretine, Nazır'ın makam odasına 2 cesetle gelmek. Sonra elini kolunu sallayarak çekip gitmek. Her baba yiğidin harcı değil. Esat Paşa'yı ortadan kaldırmak isteyen her kimse bunu İngilizlerin üzerine yıkmaya çalışıyor. Yani bu 2 insanın birbirini öldürdüğüne mi inandırmaya çalışıyorlar bizi? Az önce kendiniz dediniz. Her baba yiğidin harcı değil diye. Sizce bu kadar zor bir işi yapıp sonra da bu kadarcık şeyi akıl edemediler mi?
Hiç makul değil. Demek ki işin bu tarafı onlar için hiç mühim değil. Bunların başka bir hesapları olmalı. Osmanlı ile İngilizleri birbirine daha da düşürmek. Kafi değil. Bu işin arkasında henüz çözemediğimiz başka bir sır var. Daha büyük bir oyun. Daha büyük oyuncular. Kanlar dökülerek, naralar atılarak kurulan milli devletler bir gün tarih olacaklar. Ve o gün dünya bizim yöneteceğimiz tek bir devlet olacak. Gördün mü? Evet. Ne korkunç bir ölüm. Çok açgözlüydü. Değil mi sence? Yüce Meclis hakkında ne biliyorsunuz? Ne? Esat Paşa benim Yüce Meclis'e girdiğimi nasıl öğrendi? Ben nereden bilebilirim ki? Böyle bir örgüte girdiğimi bilen başka biri var mı? Sanmıyorum. Biliyor musun? Ben de. Çünkü açgözlü bir insan elindeki bilgiyi bir başkasıyla asla paylaşmaz. Beni burada mı öldüreceksin? Öldürmek mi? Rıza. Gitmek de tabii ki serbestsin. Beni niye serbest bırakıyorsun? Güzel soru. Aramızda geçen onca şeyi düşününce sana gerçeği söylemek zorunda olduğumu hissediyorum. Bak Rıza, seni öldürmek için peşine bir sürü insan takılacak ve bu insanlar benden çok daha güçlü insanlar. Sen benim için bir tehlike değilsin ama Yüce Meclis için yaratacağın tehlike meclisteki bazı dengeleri sarsacaktır. O yüzden sana şiddetle saklanmanı tavsiye ederim. Çünkü sen ne kadar hayatta kalırsan seni tehdit eden o güç o kadar sarsılacaktır. Esat Paşa'nın Boris Zaharyas'la olan menfaat ilişkileri malumumuz paşa. Lakin bu hal Boris Zaharyas'ı aşar. Aşar sultanım. Bu konunun arkasında Yüce Meclis dedikleri çakallar ordusu olmasın paşa. Konuşmayacaksın. Kesin bilgi olmadan konuşmayacaksın. Anlaşıldı. Dehşet içimize kadar sızdı paşa. Sultanım. Şimdilik kabulleniyormuş gibi yapacağız. Lakin hakikati bulmak için tahkikata devam edeceğiz. Padişahın başlattığı büyük seferberliğe dikkatinizi çekerim. Padişah her yıl sayısı yüzlere varan mektepler açıyor. İlim Osmanlı'da bir avuç seçkinin istifade edebileceği bir müessese olmaktan süratle çıkıyor. Tüm milletin istidatlı çocuklarının istifade edebileceği bir hal alıyor. Bu mekteplerin talebeleri için devlet-i âliyeden başka hiçbir otorite yok. Eğer gereken önlemleri alamazsak çok değil. 20 yıl sonra İslami usullere uygun olarak yetiştirilmiş bir okur yazar ordusu ve yine aynı usullerle eğitilmiş bir ilim irfan nesliyle karşı karşıya kalacağız. İki şey dünyaya hükmeder.
Biri kılıç, diğeri fikir. Kılıç efendiler önünde sonunda düşünceye yenilir. Çocuklar. Binlerce çocuk. Yüce Meclis'in mekteplerinde yetiştiriliyorlar. Osmanlı'yı taklit ediyorlar. Yüce Meclis'in en büyük sermayesi eğitimli insanlardır. Yoksa mekteplerinde yetiştirdiği savaşçılar değil sadece. Yüce Meclis'in beynelmilel amaçları için bu mektepler insan yetiştiren birer mekanizmadır. Kuvvetle muhtemel ki bu tedrisatı yürüten hocalar neye hizmet ettiklerinin farkında bile değillerdir. Bu mekteplerin eğitim seviyesi oldukça yüksek. Ve itibarlı aileler çocuklarını bu mekteplere sokabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Düşünsenize, bu hayatta çocuğunuzu iyi bir yere getirebilmek için bu mekteplere koyuyorsunuz. Bu mektepler çocuğunuzu size karşı gizli bir düşman gibi yetiştiriyor. Bu nasıl iş ya? Bu çakalların yaptıklarını gördükçe bizim bu yamyam Bekri'nin boynuna sarılasım geliyor paşam. Yüce Meclis devletleri suikast ve katliamlarla çökertmek istemiyor. Onları oldukları gibi bırakıp yönetmek istiyor. Kendi yetiştirdikleri adamlarla yapmak istiyorlar bunu. Düşünüyorum. Esat Paşa'nın ölümüyle bu olayın arasında bir rabıta var mı diye. Ve biz kardeşler teşkilatıyla uğraşıyorken Yüce Meclis bütün emellerine ulaşmış olacak. Yüceler Meclisi yer altından çok yer üstünde çalışıyor. Biz onların maşalarıyla savaşırken yer altına hapsoluyoruz. Kaçırdıkları çocukların istidatlı olanlarını savaşçı olarak yetiştiriyorlar. Geriye kalanları ise memur, esnaf, zabit ve casus olarak kullanıyorlar. Hangilerine ihtiyaçları varsa çocukları Farah gibi savaşçı yapmayacaklar. Onları eğitimli ama kendilerine körlemesine bağlı birer nefer haline getirecekler. Çocuklar kaçırıldıklarını idrak edecek yaştalar. Lakin onların umutlarını yitirene kadar baskı uygulayacaklar. Siz hiç doğru dürüst mektep eğitimi aldınız mı efendi Boris? Hayır Yüce Efendi. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi benim böyle bir şansım olmadı. Buna rağmen hepimizden daha çok şey biliyorsunuz efendi Boris. Teveccüh ediyorsunuz Yüce Efendi. Ben bilginin gerçek güç olduğunu anladığım günden beri sadece kendimi geliştirmeye çalıştım o kadar. Ben en iyi mekteplerde okudum. En iyi hocalarla yetiştim. Siz ise esir bir köylü olarak okumayı kendi kendinize öğrendiniz. Ama şimdi yan yanayız. Bu kader değil efendi Boris. Bu seçimimiz. Çok haklısınız. Herkes sizi kıskanıyor. Kardeşler Teşkilatı'nı yönettiğiniz için. Bunun farkında mısınız? Farkındalık yolumuzu aydınlatır Yüce Efendi. Ama asıl gücümüz zora düştüğümüzde kullandığımız askerler değil efendi Boris. Asıl gücümüz mekteplerden mezun olarak devletleri ve dünyayı amaçlarımız doğrultusunda şekillendirecek olan bu nesillerde.